Dostoyevski hem felsefi hem de edebi açıdan derin bir etki bırakmıştır. İnsan doğasının en karanlık ve en gerçek yanlarını inceleyerek hem filozoflara hem de yazarlara ilham kaynağı olmuştur. Dostoyevski yalnızca edebiyat dünyasını değil, birçok bilim dalını da derinden etkilemiştir. Onun eserlerindeki psikolojik derinlik, toplumsal analizler ve insan doğasına dair keskin gözlemler farklı disiplinlerde önemli yankılar uyandırmıştır. İşte Dostoyevski'nin etkilediği bilim dalları: birinci, psikoloji ve psikanaliz. Dostoyevski'nin insan psikolojisini detaylı bir şekilde ele alması, psikoloji biliminin gelişmesine önemli katkılar sunmuştur. Sigmund Freud, Dostoyevski'yi psikanaliz alanında kendisinden önce gelen en büyük yazar olarak tanımlamış ve özellikle Karamazov kardeşlerdeki baba-oğul çatışmalarını Ödipus kompleksi ile ilişkilendirmiştir. Carl Jung, Dostoyevski'nin eserlerinde kolektif bilinç dışı kavramına dair izler gördüğünü belirtmiştir. Viktor Frankl, logoterapi kavramını geliştirirken, Dostoyevski'nin insanın acı çekme ve anlam arayışı üzerine yaptığı felsefi sorgulamalardan ilham almıştır. İkinci, felsefe ve varoluşçuluk. Dostoyevski'nin karakterleri sık sık özgür irade, etik ve Tanrı'nın varlığı gibi derin felsefi meseleleri sorgular. Jean-Paul Sartre ve Albert Camus, varoluşçuluk felsefesinin temel taşlarını atarken, Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar ve Suç ve Ceza eserlerinden ilham almışlardır. Friedrich Nietzsche, Dostoyevski'yi insan ruhunun en büyük psikologlarından biri olarak tanımlamış ve onun nihilizm kavramına dair analizlerinden etkilenmiştir. Üçüncü, sosyoloji ve siyaset bilimi. Dostoyevski'nin Rus toplumu ve insan doğası üzerine yaptığı analizler, sosyoloji ve siyaset bilimi alanında da önemli tartışmalara yol açmıştır. Karl Marx'a karşıt olarak bireyin iç dünyasını ve ahlaki sorumluluğunu merkeze alan bir bakış açısı geliştirmiştir. George Orwell, 1984 ve Hayvan Çiftliği eserlerinde Dostoyevski'nin otoriter yönetim ve bireyin özgürlüğü konusundaki eleştirilerinden esinlenmiştir. Dördüncü, kriminoloji ve hukuk. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı eseri, suç psikolojisi üzerine yapılan çalışmalarda bir referans noktası olmuştur. Cesare Lombroso, Dostoyevski'nin suç ve vicdan ilişkisini ele alış biçimini kriminoloji teorileriyle ilişkilendirmiştir. Modern hukuk sistemlerinde suçlunun psikolojik durumu, Dostoyevski'nin romanlarındaki karakter analizleriyle paralellik göstermektedir. Beşinci, nöroloji ve tıp. Dostoyevski epilepsi hastasıydı ve eserlerinde bu hastalığı detaylı bir şekilde işledi. Nörologlar onun eserlerinde epileptik nöbetlerin belirtilerini ve hastaların yaşadığı bilinç değişimlerini inceledi. Fyodor Sharapov ve Oliver Sacks gibi doktorlar, Dostoyevski'nin epilepsi deneyimlerini bilimsel olarak ele aldı.